Herkese merhaba. Efsane bir ana yemekle karşınızdayım. Bu yemek tek başına bir star. Yani sofranın yıldızı olacak bir ana yemek. Hemen geçiyorum tarifime. Çok güzel böyle akışkan bir krep hamuru hazırladım. Hazırladığım krep hamurunun malzemelerini açıklama kutusuna yazacağım. Bu yazdığım malzemeleri karıştırıp kreplerinizi ince bir şekilde pişiriyorsunuz. İlk önce krepleri pişirerek başlıyorsunuz bu yemeği yapmaya. Daha önce defalarca krep hazırlamayı gösterdiğim için o krep aşamasını çekmek istemedim açıkçası. Sonra uygun bir tencereye biraz sıvı yağ ve yarım ay şeklinde doğradığım iri bir soğanı aldım. Soğanlar yumuşayana kadar yağda kavurdum. Bakın kreplerim de hazır bu arada. Benim hazırladığım ölçüde 12 tane krebim çıktı. Benim tavam biraz orta boy. Sizin tavanızın büyüklüğüne göre değişecektir krep sayısı. Soğanlar yumuşayınca üzerine 4 diş ince ince kıydığım sarımsağı da ekledim. Şöyle sarımsağı da soğanlarla birlikte bir tur çeviriyorum. Sonrasında kuşbaşı doğradığım tavuk butlarını tencereye alıyorum. Yüksek ateşte güzelce soteliyorum tavukları. Tavuklara bir ön pişirme yapmam gerekiyor. Yani kendi suyuyla bir pişmesi gerekiyor. Bakın böyle kendi suyunu bırakmaya başladı. Böyle suyunu bıraktığı zaman tuzunu ve karabiberini ekleyeceğim. Bir çay kaşığı tuz atıyorum. Biraz da karabiber çekiyorum üstüne. Ve kapağını kapatıp kısık ateşte yaklaşık böyle bir 15-20 dakika kendi suyunu salıp çekene kadar pişmeye bırakıyorum. Bakın sürenin sonunda tavuklar renk alıyor ve hiç su kalmıyor. Şu tencerede gördüğünüz sadece yağı. Çünkü kullandığım tavuk da yağlı bir tavuk. Bana göre tavuğun en lezzetli yeri but, pirzola bölümleri. Bu aşamada bakın tuzu azaltılmış soya sosu ekliyorum. Buna dikkat edin. Sizin soyanız tuzluysa eğer tavuğa hiç tuz eklemeyin. Yaklaşık böyle yarım çay bardağından biraz fazla soya sosu ekliyorum. Tenceremin altı yüksek ateşte harlı bir şekilde soya sosunu çektiriyorum. Böyle de sürekli karıştırıyorum bu sırada. Amacım tavukların içine bu soya sosunun işlemesi. O yüzden yüksek ateşte çektiriyorum. Soya sosu böyle yarı yarıya çektikten sonra da bir paket krema ekliyorum. Ben 1 kilo tavuk kullandım. Bunu göz önüne alarak malzemelerimi değerlendirin. Eğer daha az kişiyseniz kullandığım malzemelerin yarısını ekleyebilirsiniz. Şimdi krema ile birlikte soya sosunu çektireceğim. Yine tenceremin altı harlı ateşte. Ve böyle ara ara hep karıştırıyorum. Bakın bir özleşme başlıyor. Önce özleşiyor, sonra da böyle tamamen çekiyor sosu. Bu aşamadan sonra artık tavuklarım kullanılmak için hazır vaziyete geliyor. Altını kapatıyorum. Tavukları biraz soğutuyorum. Bu sırada krepleri ben ters düz ediyorum. Bu benek benek olan kısmını içe getiriyorum. Bir kaseden yardım alarak kase nasıl diyeyim size bohçalarımı hazırlıyorum. İsterseniz bohça şeklinde değil uzun uzun da krepler hazırlayabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz yani hepsi aynı kapıya çıkıyor hiç fark etmez. Ben böyle tek kişilik porsiyonluk bohçalar hazırlamayı tercih ettim. Her krebin içine 2-3 yemek kaşığı kadar tavuktan alıyorum ve güzelce kapatacağım. Ya bundan sonraki aşamayı zaten tahmin ediyorsunuzdur. Bütün krepleri bu şekilde kullanıp ters çevireceğim bu kasede katladığım krepleri. Bir pişirme tepsisine alacağım. Bakın bu şekilde bohçaları hazırlayıp uygun bir pişirme tepsisine alıyorum. Tepsiyi de çok hafiften yağladım. Bütün krepler bitene kadar aynı işleme devam ettim. Sonrasında güzel akışkan bir beşamel sos yapmaya geçtim. 2 yemek kaşığı tereyağına 2 yemek kaşığı un ekleyip unun kokusu çıkana kadar kavurdum. Artık unun kokusu yeterince çıkıp kavrulduğu zaman da 500 mililitre süt ekledim. Bu da klasik bir beşamel sos aslında. Güzelce kıvam alana kadar sürekli karıştırarak orta ateşte beşamel sosumu pişirdim. Bu beşamel sosun biraz akışkan kıvamda olması gerekiyor. O yüzden 2 ölçüye ben 500 milim süt ekledim. Çok az tuz ve karabiber eklemesi yaptım. İsterseniz muskat da rendeleyebilirsiniz ama ben rendelemedim bu defa. Kıvam alana kadar dediğim gibi sürekli karıştırarak pişirdim. Sonrasında da hazırladığım bohçaların üstüne bu bütün beşamel sosun hepsini aktardım.
Orada bir tane boşluk görüyorsunuz ya, aslında benim tavuğum bitmişti ama bir tane krebim vardı. Sonradan aklıma geldi. Onun içine de böyle şarküteri ürünleri doldurup onu da bohça haline getirip kabımı boş bırakmak istemedim doğrusu. Böyle beşamel sosun tamamını bohçaların üzerine gezdirdim. Ve tabii ki güzel kızarması için kaşar peyniri rendesi ekledim. Burada seviyorsanız cheddar peyniri de kullanabilirsiniz. O da yakışır, hiç fark etmez. Fırınımı da 200 derecede ısıttım. Kaşar peynirini serptikten sonra sıcak fırına üzeri kızarana kadar pişmesi için gönderdim. Zaten çok uzun sürmüyor pişmesi. Ortalama 15-20 dakikada güzel bir renk alıyor. Bakar mısınız görüntüye? Gerçekten çok iştah açıcı. Dediğim gibi bu tek başına bir star bana göre ve çok lezzetli. Yani bu ana yemeği yaptığınız zaman, yediğiniz zaman bana hak vereceksiniz. Çok çok lezzetli oluyor. Aynısını etle de, et soteyle de yapabilirsiniz. Ben soyalı bir tavukla yapmak istedim. Çünkü soyanın, tavuğun ve beşamel sosun uyumu gerçekten muhteşem. Umarım tarifimi denersiniz ve düşüncelerinizi benimle paylaşırsınız. Yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.